Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çıtır çıtır asla erimeyen, bozulmayan, tadı, tuzu, ekşisi ve lezzeti tam kıvamında acur ve biber turşusu yapacağız. Bu şişe de geçen seneden kalan, gördüğünüz üzere yaptığım gibi hala suyu berrak, kesinlikle bozulmadı, erimedi, çıtırlığını ve lezzetini de kaybetmeyen turşum. Bu hafta pazardan 2,5 kilo ince kabuklu ve küçük tam turşuluk biber ve 2 kilo da hepsi eşit kalınlıkta taze ve diri acur aldım. Biliyorsunuz ürün ne kadar mevsiminde ve taze olursa sonuçta bir o kadar güzel oluyor. Biberlerin sap kısımlarını alarak ikiye bölelim. Ben yuvarlak top biber tercih ettim arkadaşlar. Gaziantep'te bu şekilde tercih ediliyor. Tabii siz yörenize uygun biber çeşidini de kullanabilirsiniz. Biberleri genişçe bir leğenin içerisine alalım. Acurların baş kısımlarını hafifçe alarak eşit büyüklükte keselim. Kesilen acurların her iki başına bıçakla hafifçe bir kesik atalım. Acurların boyu uzun olsa da hiç önemli değil. Zaten bölerek eşit hale getireceğiz boylarını. Ama çok kalın veya çok ince acur almamayı da dikkat edelim. Acurları da aynı leğenin içerisine alarak temizleme işlemine geçebiliriz. Biber ve acurların temizliği çok önemli. Turşunun sağlığı ve uzun ömürlü olması açısından biliyorsunuz. Bol suda birkaç kez yıkayıp suyunu süzdükten sonra üzerindeki kumlardan, topraklardan varsa tarım ilaçlarından arındıralım. Turşuluk malzemelerimizi temizledikten sonra şimdi dirileşmesi için özellikle soğuk suda biraz bekletelim arkadaşlar. Ben suda beklerken biraz da sirke katıyorum suyuna. Böylece iyice temizlendiğinden emin olmak istiyorum. Turşum için şöyle 3 baş sarımsak kullanacağım arkadaşlar. Sarımsakları soyduktan sonra iri olan taneleri 2'ye veya 3'e bölebilirsiniz. Malzemeleri 2 saat kadar suda beklettikten sonra gördüğünüz gibi biber ve acurlar iyice sertleşmiş ve dirileşmişler. Biber ve acurları böyle genişçe bir süzgecin içerisine alalım. Sarımsakları da yıkayıp temizledikten sonra şimdi malzemelerimizi şişenin içerisine doldurmaya başlayalım. Tüm turşularımda olduğu gibi acur ve biber turşusu kurarken de her kavanozun dibine 8-10 adet nohut bırakıyorum arkadaşlar. Böylece turşunun çok daha güzel fermente olmasına, mayalanmasına yardımcı oluyor. Şişenin dibine nohut ve biraz sarımsak bıraktıktan sonra şimdi şişelerimizi acur ve biberle dolduralım. Malzemeleri şişeye doldururken elimizden geldiğince aralarında boşluk kalmayacak şekilde olmasına dikkat edelim. Biber ve acurları şişeye doldururken aralarına biraz sarımsak da serpiştirmeyi unutmayalım. Bu videomda 5 litrelik şişelere göre ölçü vereceğim arkadaşlar. Eğer 2 litrelik veya 1 litrelik kavanozlara yapmak istiyorsanız onun da ölçülerini açıklama bölümüne yazacağım. Oradan bakarak yapabilirsiniz. Vereceğim ölçülere uyarak yaparsanız turşunuz kesinlikle bozulmaz ve erime olmaz arkadaşlar. Tadı, tuzu, ekşisi tam kıvamında olacaktır. Turşuyu yapmak da fazla zamanınızı almıyor. Çok kolay bir şekilde turşuyu hazırlayabiliyorsunuz. Bu turşu tarifimi mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Son olarak turşunun üzerine biraz sarımsak bıraktıktan sonra şimdi turşu suyunun kurulumuna geçebiliriz. Bunun için 5 litrelik bir şişe kullanacağım arkadaşlar. Aynı ölçüde olursa kesinlikle ölçümüz şaşmayacaktır. Şişemize 5 yemek kaşığı kaya tuzu,
1,5 yemek kaşığı limon tuzu, 2 yemek kaşığı şeker, 2 su bardağı üzüm sirkesi, 1 yemek kaşığı da üzüm pekmezi ilave edeceğim arkadaşlar. Sirke de pekmez de üzümden yapılıyor biliyorsunuz. Kullanmanızda hiçbir sakınca yok. Turşunuzun renginin sapsarı hazır turşular gibi olmasını sağlayacak. Şişenin yarısını da arındırılmış veya arıtıcıdan kullanılmış su ile dolduralım. Turşunun suyunu arıtıcıdan kullanıyorum arkadaşlar. Turşunun daha uzun süre kalması ve sağlıklı olması açısından. Eğer evinizde arıtıcı yoksa mutlaka hazır su kullanmanızı tavsiye ederim. Tüm malzemelerimizi iyice karıştırdıktan sonra şimdi hazırladığımız turşu suyunu biber ve acurlarla buluşturalım. İkinci şişeye de aynı turşu suyunu hazırlayacağım arkadaşlar. 5 yemek kaşığı kaya tuzu, 1,5 yemek kaşığı limon tuzu, 2 yemek kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı pekmez ve 2 su bardağı üzüm sirkesi. Ben turşu kurarken mutlaka üzüm sirkesi kullanıyorum arkadaşlar. Turşunun tadı çok daha güzel oluyor. Tabi dilerseniz elma sirkesiyle de yapabilirsiniz. Bu arada turşu kurarken mutlaka turşuluk kaya tuzu kullanın arkadaşlar. Yemeklik iyotlu tuzları kesinlikle kullanmayın. Turşunuz bozulacaktır. Kaya tuzu kullanmaya mutlaka önem gösterelim. Hazırladığımız, kurduğumuz turşu suyunu şişenin üzerine bırakalım. Tüm malzemeleri turşu suyunun içerisinde kalmasını sağlamak için bu şekilde plastik aparatlar kullanabilirsiniz. Şişelerin kapaklarını kapattıktan sonra tezgahınızın bir köşesinde turşu fermente olup lezzetini alana kadar 5-6 gün süreyle bekletelim. Turşunun dönmesi yani olması, lezzetini alması hava sıcaklığına göre değişebilir arkadaşlar. 5-6 gün içerisinde turşunun rengi tamamen sapsarıya döndüğünde, üzerinde hafif kabarcıklar oluşmaya başladığında olmuş demektir. Bugün çıtır çıtır asla erimeyen, bozulmayan, tadı, tuzu, ekşisi ve lezzeti tam kıvamında acur ve biber turşusu tarifi paylaştım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videolarımın devamının gelmesi için lütfen beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayalım. Videomun başında da gösterdiğim gibi bu kavanozda geçen seneden kalan, gördüğünüz üzere yaptığım gibi halen suyu berrak, kesinlikle bozulmamış, erimemiş ve lezzetini de kesinlikle kaybetmemiş turşu. Deneyeceklere şimdiden afiyet şifa olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.